Merhaba, kayıp listeye hoş geldiniz. Bu gece tartışma yaratmadan, kimseyi hedef almadan ve güncel polemiklere girmeden İran tarihinin uzun çizgisi boyunca sakin bir yolculuğa çıkacağız. Bu bir uyku belgeseli. Kaçırdığınız cümleler olabilir, gözleriniz kapanabilir. Sorun değil. Anlatı yumuşak bir ritimle akacak. Eğer bu tarz uzun formatlar size iyi geliyorsa, uyumadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, uyanık kalırsanız da tek cümlelik bir yorum bırakmayı unutmayın. Paylaşmak isterseniz, uyku belgeseli diye bir arkadaşınıza göndermek bile yeter. Başlamadan küçük bir not. Bu içerik, genel kabul gören tarih anlatılarının sakin bir derlemesidir. Tarihte farklı yorumlar olabileceğini biliriz. Biz burada kesin hükümlerle değil, geniş çerçeveyle ilerleyeceğiz. Tarih, saygılı ve dengeli bir üslupla anlatıldığında daha öğretici olur. Bizim hedefimiz, uykuya eşlik eden bir bilgi akışı kurmak. Şimdi, ekran parlaklığını biraz azaltın. Omuzlarınızı gevşetin. Çenenizi sıkmayın. Derin bir nefes alın. Burnunuzdan yavaşça ve verin. İran tarihini anlamanın en iyi yolu, önce coğrafyayı hayal etmektir. Çünkü coğrafya, yüzyıllar boyunca aynı yerde durur ve insanlara bir ritim verir. İran dediğimiz geniş alan, büyük ölçüde İran platosu üzerindedir. Bu plato, dağlarla, geçitlerle, vadilerle ve çöl kuşaklarıyla şekillenir. Bir ülkenin tarihi, çoğu zaman nereden su bulunur, nereden geçit açılır, nerede şehir kurulur sorularının cevabıdır. Bazı çağlarda bu coğrafya bir köprü gibi çalışır. Kervanlar geçer, fikirler taşınır, diller karışır. Bazı çağlarda ise dağlar bir siper olur. Topluluklar kendi iç düzenini korur. Bu gece boyunca bu coğrafyada yükselen devletlerin ve kültürlerin izini süreceğiz. En eski şehir geleneklerinden büyük imparatorluklara, Orta Çağ'ın hareketli ticaret yollarından modern çağın kurum arayışlarına. Her bölümde sakin kalacağız. Yorucu isim listeleri yerine büyük akışı hissetmeye çalışacağız. Şimdi gözleriniz ağırlaşırken aklımızda yalnızca bir soru kalsın. Bu coğrafyada insanlar neden sürekli yeniden şehir kurdu? Çünkü İran platosu hem bereketli vadiler hem de geniş kurak alanlar barındırır. Bir yerden su çekerseniz bir köy doğar. Bir vadiye yol açarsanız ticaret doğar. Bir dağın geçidini tutarsanız güvenlik doğar. Tarih boyunca devletler tam da bu üç şeyin peşinden gitti. Su, yol ve güvenlik. Bu belgeselde isimleri uzun uzun söyleyeceğim. Kısaltmalarla hızlanmayacağım. Zihninizin yorulmasını istemiyorum. Her şey sakin bir yürüyüş gibi ilerlesin. Yavaş, düzenli ve anlaşılır. Bir bölümde coğrafyayı konuşacağız. Bir bölümde eski uygarlıkları. Bir bölümde büyük imparatorluk düzenini. Bir bölümde ticaret yollarını. Sonra Orta Çağ'ın karmaşık ama öğretici dönüşümlerini. Ve en son modern çağın kurum arayışını. Bunu yaparken hiçbir ülkeye, hiçbir halka iyi ya da kötü damgası vurmayacağız. Çünkü tarih damgalarla değil, bağlamla anlaşılır. Hazır hissediyorsanız bir nefes daha alın ve yavaşça verin. Şimdi İran platosunun dağlarına ve ovalarına doğru ilk adımımızı atalım. İran tarihini bir harita gibi değil, bir nefes gibi düşünün. Nefes alırken göğüs genişler, verirken yavaşça daralır. İran platosu da böyledir. Bazı bölgelerde geniş ovalar açılır. Bazı bölgelerde dağ sıraları insanı dar bir geçide yönlendirir. Bu geçitler yüzyıllar boyunca orduların, kervanların ve göçlerin rotasını belirlemiştir. Kuzeyde Elburz Dağları uzanır. Bu sıra dağlar Hazar Denizi kıyısındaki nemli ve yeşil kuşağı içerideki daha kurak plato ikliminden ayırır. Hazar kıyılarında daha yoğun ormanlar ve tarıma elverişli alanlar görülürken birkaç saat içeride hava daha kuru ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daha belirgin olabilir. Bu farklılık yerleşim biçimlerini de etkiler. Batıda Zagros dağları vardır. Zagros yalnızca bir dağ silsilesi değil, aynı zamanda bir
koridorlar sistemidir. Vadi, vadinin içine açılır. Geçit, geçide bağlanır. Bu yüzden Zagros çevresi hem savunma hem de ulaşım açısından önemlidir. Tarihte birçok devlet bu dağların eteklerinde şehirler kurmuş, geçitleri kontrol ederek ticaretin ritmini tutmuştur. Platon'un içinde büyük kurak alanlar bulunur. Lut Çölü ve Daşta Kavir adıyla bilinen geniş çöl kuşakları özellikle yaz aylarında insanı zorlar. Ama çöl sadece boşluk değildir. Çöl rotayı netleştirir. Nereden geçileceğini, nerede su aranacağını, nerede mola verileceğini belirler. Bu yüzden çölün kenarındaki vahalar tarihin boyunca küçük ama stratejik merkezlere dönüşmüştür. Bir su kaynağı bazen bir şehrin kaderi olur. Ve elbette Nil Nehri gibi büyük bir düzen kuran nehir burada yoktur. Bunun yerine mevsimsel akışlar, yeraltı suları, kanatlar ve kanat sistemleri vardır. Kanat dediğimiz şey yer altından suyu yavaşça taşıyan tünel ağlarıdır. Yüzeyde çöl sıcak olabilir ama yer altında suyun serin yolu devam eder. Bu tür çözümler İran coğrafyasında tarımı ve yerleşimi mümkün kılmıştır. Su yönetimi burada yalnızca teknik bir iş değil, aynı zamanda sosyal bir örgütlenmedir. Bu coğrafya bir başka nedenle daha önemlidir. Doğu ile Batı arasında bir geçiş bölgesidir. Orta Asya'dan gelen yollar Mezopotamya'ya ve Anadolu'ya uzanır. Güneyde Basra Körfezi ve Hint Okyanusu bağlantıları vardır. Bu nedenle İran tarihi çoğu zaman geçişler tarihidir. İnsanlar gelir, kalır, iz bırakır. Diller, dinler ve zanaatlar birbirini etkiler. Bu bölümü bitirirken aklınızda tek bir görüntü kalsın. Gecenin sessizliğinde bir kervan yıldızlara bakarak ilerliyor. Önünde dağ geçitleri, yanında çöl rüzgarı. Ve uzaklarda bir şehrin ışığı gibi bir su kaynağının umudu. Bu arada eğer hala uyanıksanız videoyu beğenmek ve abone olmak için en yumuşak anlardan birindeyiz. Sonra tekrar sessizliğe döneceğiz. İran platosunun iklimi tarihin ritmini belirlerken şehirlerin nerede kurulacağını da fısıldar. Yağışın daha düzenli olduğu bölgelerde tarım yaygınlaşır. Kurak bölgelerde ise sulama ve depolama becerisi öne çıkar. Bu yüzden bazı şehirler yalnızca konumuyla değil, suyu nasıl yönettiğiyle de büyür. Depolar, sarnıçlar, su kanalları, bunlar bir medeniyetin görünmeyen iskeletidir. Kervan yolları üzerinde kurulan konaklama noktaları da önemlidir. Bir yolcu için güvenli bir konak, bir tüccar için malını koruyacak bir avlu, bir zanaatkar için satacak bir pazar demektir. Zamanla bu konak noktaları büyür. Etrafında hanlar, çarşılar, atölyeler oluşur. Böylece yol denen şey yalnızca iki noktayı bağlamaz, yeni hayatlar üretir. Mevsimler de belirleyicidir. Yazın kuraklık arttığında insanlar suyu daha dikkatli kullanır. Kışın dağ geçitleri zorlaştığında ticaretin temposu düşer. Tarihte bazen tek bir sert kışın ya da uzun bir kuraklığın siyasi kararları bile etkilediğini görürüz. Çünkü yönetmek çoğu zaman insanları ve kaynakları mevsime göre düzenlemek demektir. Şimdi göz kapaklarınız ağırlaşıyorsa bırakın ağırlaşsın. Bir sonraki bölümde bu coğrafyanın en eski katmanlarına geçeceğiz. Yavaşça, sakince. Şimdi zamanın ipini biraz daha geriye çekiyoruz. Binlerce yıl önce bugünkü İran coğrafyasında farklı topluluklar yaşar. Farklı diller konuşur, farklı tanrılara, farklı geleneklere tutunurdu. Bu erken çağlarda yazı ve şehir düzeni yavaş yavaş şekillenir ve tarih sahnesine çıkan en eski büyük yapılardan biri Elam uygarlığıdır. Elam dediğimiz dünya özellikle güneybatı bölgelerde Mezopotamya'ya yakın alanlarda gelişir. Susa gibi şehirler erken dönemlerin önemli merkezleri arasındadır. Elamlılar çevredeki büyük komşularla hem ticaret yapar hem de zaman zaman çatışır. Bu antik dünyanın olağan ritmidir. Bir yanda alışveriş ve kültürel etkileşim, diğer yanda güç mücadelesi. Fakat uzun vadede kalan şey çoğu zaman
taş üzerine kazınmış yazılar, mühürler, seramikler ve şehir planlarıdır. Yani insanların geride bıraktığı sessiz izler. Zaman ilerledikçe İran platosunun farklı bölgelerinde başka topluluklar güçlenir. Medler bu anlatıda sıkça anılır. Medlerin daha örgütlü bir siyasi yapı kurduğu ve özellikle batı bölgelerde etkili olduğu düşünülür. Medler hakkında bilgilerimizin bir kısmı komşu kaynaklardan gelir, bu yüzden her ayrıntıyı kesin bir tablo gibi değil, bir çerçeve gibi görmek daha iyidir. Yine de şunu söyleyebiliriz. Bu dönem İran platosunda daha büyük ölçekli siyasi birliklerin oluştuğu bir eşiğe işaret eder. Pers dünyasının yükselişi de bu eşiğin ardından belirginleşir. Persler başlangıçta daha yerel güçler olarak düşünülürken zamanla çok daha geniş bir örgütlenme kuracaklardır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey şudur. İmparatorluklar bir sabah ansızın doğmaz. Önce yollar kurulur, vergi düzeni oluşur, yerel yöneticilerle ilişkiler geliştirilir, din ve ritüeller ortak bir dil üretir. İnsanlar kimiz sorusuna birlikte cevap aramaya başlar. Bu erken çağlarda dini ve kültürel düşüncede derinleşir. Zerdüştlük geleneğiyle ilişkilendirilen fikirler, iyi ve kötü, düzen ve kaos, doğru söz ve doğru davranış gibi temalar üzerinden bir ahlak dili kurar. Bu dilin ne zaman ve nasıl sistemleştiği konusunda farklı akademik tartışmalar vardır. Fakat İran dünyasının sonraki yüzyıllarında bu temaların güçlü bir iz bıraktığı söylenebilir. Burada bir an durup uyku belgeselinin küçük ritüelini hatırlayalım. Eğer hala uyanıksanız beğeni bırakmak için iyi bir an. Değilseniz de sorun değil, tarih akmaya devam edecek. Elam ve Medler gibi erken dönemleri konuşurken aslında tarihçilerin nasıl çalıştığını da küçük bir fısıltı gibi hatırlayabiliriz. Çünkü bu çağlarda elimizde gazeteler, fotoğraflar, ayrıntılı günlükler yoktur. Elimizde olanlar kırık bir tablet, aşınmış bir mühür, bir duvarın dibinde kalmış yanık izleri, bir mezarda bulunan küçük bir kap. Bu küçük nesneler bir araya geldiğinde büyük bir tablo kurar. Yani tarih çoğu zaman az bilgiyle büyük anlam çıkarma sanatıdır. Bu yüzden erken çağlarda kesinlikten çok olasılıklarla konuşmak daha doğru olur. Bir şehrin büyümesi, tarımsal üretimin artması ile ilişkilendirilebilir. Bir bölgenin güçlenmesi, ticaret yollarının güvenli hale gelmesiyle açıklanabilir. Ya da komşu bir gücün zayıflaması, yeni bir siyasi birliğe alan açmış olabilir. Bu ilişkiler ağını düşünmek bile insanı yavaşlatan ve sakinleştiren bir etki yaratır. Şimdi bu erken katmanları bir zemin gibi düşünün. Zemin sağlamlaştıkça üzerinde daha büyük yapılar yükselecek. Bir sonraki bölümde Ahameniş dönemine geçiyoruz. Şimdi tarihin sahnesi genişliyor. Pers dünyasının en bilinen büyük sıçramalarından biri Ahameniş İmparatorluğu'yla ilişkilendirilir. Bu dönem yalnızca savaşlar ya da fetihlerle değil, yönetim ve organizasyon becerisiyle de anılır. Sakin bir sesle anlatınca bile insanın zihninde nasıl mümkün oldu sorusu belirir. Bu anlatıda sık geçen isimlerden biri Büyük Kiros olarak bilinen hükümdardır. Farklı kaynaklar onun döneminde Pers gücünün hızla genişlediğini ve farklı toplulukların tek bir idari çatı altında birleştiğini aktarır. Burada önemli olan bu birleşmenin yalnız zorla değil, yerel gelenekleri tamamen yok etmeden onları idari bir düzene bağlayarak da yürütülmüş olmasıdır. İmparatorluklar uzun süre yaşamak istiyorsa, yalnız kılıçla değil, hukukla, vergi düzeniyle ve güvenlikle de çalışmak zorundadır. Ahameniş döneminin yönetim anlayışını anlatırken, satraplık denilen bölgesel idarelerden söz edilir. Satraplar, geniş topraklarda yerel yönetimi yürütür, vergi toplar, düzeni sağlar. Merkez bu yapıyı denetlemeye çalışır. Bu, modern anlamda bir devlet bürokrasisinin erken ve etkileyici örneklerinden biri olarak görülür. Çünkü amaç yalnızca toprak almak değil, o toprağı yönetilebilir kılmaktır. Yönetim kadar ulaşım ve haberleşme de önemlidir. Kraliyet yolu gibi uzun güzergahlar, yalnız tüccarların değil, haber taşıyan ulakların da hızla hareket etmesini sağlar.
Bir imparatorlukta haber hızlıysa karar da hızlı olur. Bu yüzden yollar tarihin görünmez damarları gibidir. Ahameniş dünyasının simgelerinden biri de Persepolis gibi anıtsal merkezlerdir. Bu tür merkezler yalnız saray değildir. Aynı zamanda tören, vergi ve temsil mekanlarıdır. İmparatorluk kendini taşın diliyle anlatır. Sütunlarla, kabartmalarla, geniş merdivenlerle. Ve burada bir an durup şunu düşünebilirsiniz. Bir devlet kendini yalnız sözle değil, mimariyle de hafızaya yazmak ister. Dini düşünce tarafında Zerdüştlük geleneğiyle ilişkilendirilen kavramların bu dünyada etkili olduğu sıkça konuşulur. İyi düşünce, iyi söz, iyi eylem gibi temalar, düzeni ve adaleti vurgulayan bir ahlak dili üretir. Ancak bu dilin tam olarak nasıl kurumsallaştığı, farklı dönemlerde farklı biçimler almıştır. Biz burada bu temaların İran kültür tarihinde uzun izler bıraktığını not edelim. Ahameniş döneminde adı sık geçen bir başka hükümdar da 1. Darius'tur. Onun döneminde idari yapının daha da sistemli hale getirildiği, vergilendirme ve düzenin daha ayrıntılı tanımlandığı anlatılır. Farklı diller konuşan, farklı geleneklere sahip toplulukları aynı çatı altında tutmanın yolu, ortak ölçüler, ortak kurallar ve ortak bir güvenlik duygusu yaratmaktır. Bu yüzden bazı bölgelerde standart ağırlık ve ölçü sistemleri, bazı bölgelerde resmi yazışma gelenekleri gelişir. İmparatorluk tek bir ses yerine çok sesli bir düzen kurmaya çalışır. Elbette bu kadar geniş bir coğrafyada çatışmalar da olur. Fakat biz çatışmaların sert tarafına değil, daha çok yönetim ve toplumsal örgütlenme tarafına odaklanacağız. Çünkü uyku belgeselinin amacı gerilim yükseltmek değil, zihni yavaşlatmaktır. Eğer hala uyanıksanız, nazik bir ara. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Makedonyalı İskender'le başlayan geçişe ve Part döneminin uzun nefesine geçiyoruz. Ahameniş düzeninin ardından tarih sahnesine hızlı bir hareket gelir. Makedonyalı İskender'in seferleri yalnız askeri bir olay değildir. Aynı zamanda kültürel bir temas dalgasıdır. Şehirlerin yönetimi değişir, yeni idari gelenekler yerleşir, diller ve sanat üslupları birbirine yaklaşır. Bu tür geçiş dönemlerinde insanların gündelik hayatı da değişir. Pazar yerinde duyulan kelimeler, kullanılan ölçüler, hatta bazı mimari ayrıntılar. İskender'in ölümünden sonra geniş topraklarda farklı yönetimler oluşur. Bu dönem genellikle Helenistik dönem olarak anılır. İran coğrafyasında da bu etkilerin izlerine rastlanır. Fakat bu etki tek yönlü bir dönüştürme değildir. İran platosunun kendi gelenekleri güçlüdür. Yerel dini ritüeller, zanaat biçimleri ve toplumsal alışkanlıklar tamamen silinmez. Aksine çoğu zaman yeni gelen ile eski olan bir arada yaşar ve yeni bir karışım doğar. Zamanla Part İmparatorluğu adı verilen uzun soluklu bir dönem belirginleşir. Partlar özellikle atlı savaş geleneği ve geniş coğrafyada esnek yönetim tarzıyla anılır. Part dünyası Doğu ile Batı arasında bir köprü rolünü sürdürür. Ticaret yolları bu dönemde büyük önem taşır. İpek yolu dediğimiz geniş ticaret ağı tek bir yol değil, bir yollar sistemidir. Kervanlar Çin'den başlayan ürünleri Orta Asya üzerinden İran platosuna, oradan Mezopotamya'ya ve Akdeniz'e taşır. Bu ağ yalnız ipeği değil, baharatı, metalleri, cam işçiliğini, fikirleri ve hikayeleri de taşır. Ticaretin yoğun olduğu yerlerde şehirler büyür. Hanlar, pazarlar, zanaat atölyeleri gelişir. Vergi düzeni, güvenlik ve yol bakımı önem kazanır. Bir devletin gücü bazen ordusunun büyüklüğüyle değil, yollarının güvenliğiyle ölçülür. Çünkü ticaret kesilirse şehirler küçülür, şehirler küçülürse devletin geliri azalır. Part döneminde Roma dünyası ile ilişkiler de dikkat çeker.
Bu ilişkiler bazen rekabet, bazen diplomasi, bazen de sınır bölgelerinde uzun süreli bir denge olarak görünür. Biz burada ayrıntılı savaş tablolarına girmeden şu fikri hatırlayalım. Büyük güçler birbirini sürekli yok etmez. Bazen birbirini sınırlar ve bu sınırlar ticaretin ve kültürel temasın devam etmesine izin verir. Partların yönetim anlayışında esneklik sıkça vurgulanır. Geniş coğrafyada her yer aynı biçimde yönetilemez. Bazı bölgelerde yerel hanedanlar veya soylu aileler daha etkili olabilir. Merkez ise bu güçlerle denge kurmaya çalışır. Böyle bir sistem bir yandan hızlı karar almayı zorlaştırabilir. Ama diğer yandan yerel toplumların kendi düzenini korumasına izin vererek uzun ömür sağlayabilir. Şimdi gözleriniz ağırlaşıyorsa, iyi gidiyoruz. Eğer hala uyanıksanız küçük bir hatırlatma. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümde Sasani dönemine geçiyoruz. Şimdi Sasani dönemine doğru ilerliyoruz. Bu dönem İran tarihinde daha merkezi bir devlet düzeniyle, daha belirgin kurumlarla ve daha güçlü bir saray kültürüyle anılır. Yine de biz anlatıyı yavaş tutacağız. Bir uyku belgeselinde isimler birer dalga gibi gelir ve geçer. Geride kalan büyük akıştır. Sasani dünyasında devletin merkezi yapısının güçlendiği, vergi düzeninin daha sistemli hale geldiği ve ordunun daha kurumsal bir çerçeveye oturduğu anlatılır. Saray çevresi yalnız siyasi kararların alındığı bir yer değil, aynı zamanda kültürün de biçimlendiği bir merkez olur. Zanaatkarlar, mimarlar, yazıcılar hepsi bu büyük düzenin içinde bir rol üstlenir. Şehirler büyürken altyapı çalışmaları da önem kazanır. Sulama kanalları tarımın sürekliliği için hayati olur. Bazı bölgelerde barajlar ve su yapıları inşa edilir. Toprağın verimi arttıkça nüfus daha yoğun yerleşir ve yoğun yerleşim ticareti besler. Böylece devlet gelirleri artar, gelir artınca yeni projeler yapılır. Bu döngü tarih boyunca birçok yerde gözlenen klasik bir şehir ve devlet döngüsüdür. Sasani döneminin kültürel izleri de geniştir. Taş kabartmalar, saray mimarisi, süsleme üslupları sonraki yüzyıllarda da etkisini sürdüren bir estetik dil bırakır. Aynı şekilde dini düşünce ve kurumlar da toplumun düzeninde belirgin bir yer tutar. Zerdüştlük geleneği bu dönemde güçlü bir kurumsal çerçeve kazanır. Fakat yine hatırlatalım, tarihte dini hayat tek bir çizgi gibi akmaz. Bölgelere, sınıflara ve dönemlere göre değişen çok katmanlı bir manzara vardır. Sasani dünyası, batıda Bizans İmparatorluğu'yla uzun süreli bir sınır ve diplomasi ilişkisi içinde olur. Bu ilişkinin içinde dönem dönem savaşlar da yaşanır, anlaşmalar da yapılır. Biz ayrıntılı çatışma anlatımlarına girmeden daha genel bir noktayı hatırlayalım. İki büyük güç birbirini sürekli yok etmeye çalışmaz. Çoğu zaman sınırı yönetmeye, ticareti sürdürmeye ve dengeyi korumaya çalışır. Bu denge insanların gündelik hayatında yol açık mı, pazar işliyor mu sorusuna dönüşür. Sasani döneminin yönetiminde farklı sınıfların ve meslek gruplarının belirginleştiği de anlatılır. Askeri sınıf, dini görevliler, toprak sahipleri ve zanaatkarlar gibi gruplar toplumun işleyişinde farklı sorumluluklar üstlenir. Bu tür düzenler bazen istikrar sağlar, bazen de değişim taleplerini biriktirir. Tarih çoğu zaman bu birikimlerin bir noktada yeni bir denge aramasıdır. Ve sonra 7. yüzyıla doğru bölgenin büyük bir dönüşüme girdiği dönem gelir. İslam'ın yükselişi ve yeni siyasi düzenlerin kurulması İran coğrafyasını da derinden etkiler. Bu etki yalnız yönetim değişikliği değildir. Dil, edebiyat, hukuk, şehir hayatı ve eğitim kurumları da yeniden şekillenir. Fakat çok önemli bir nokta var. Yeni dönemler geldiğinde eski miras tamamen yok olmaz. Eski miras yeni dönem içinde yeniden yorumlanır.
İran kültürünün uzun süreli gücü de biraz buradan gelir. Değişerek devam edebilme becerisi. Bir sonraki bölümde erken İslam dönemini ve ardından gelen kültürel canlanma yüzyıllarını konuşacağız. Eğer gözleriniz kapanıyorsa harika. Eğer hala uyanıksanız küçük bir beğeni ve abone hatırlatmasını nazikçe bırakıyorum. Şimdi 7. yüzyıla yaklaşıyoruz. Bu çağ İran coğrafyasında yalnızca yönetim değişiklikleriyle değil, dilin, şehir hayatının, eğitim biçimlerinin ve ticaret ağlarının yeniden şekillenmesiyle de hatırlanır. Böyle büyük geçişlerde eski tamamen silinmez. Eski yeniyle birlikte yeniden yorumlanır. Bu yüzden burada keskin bir kopuş yerine uzun bir dönüşüm hayal etmek daha gerçeğe yakındır. Erken İslam döneminde şehirler yeni idari merkezler haline gelir. Vergi sistemi, hukuk uygulamaları, yazışma geleneği yavaş yavaş yeni bir düzene uyum sağlar. Fakat aynı anda İran'ın eski şehir kültürü ve zanaat birikimi yaşamaya devam eder. Bir yanda yeni kurumlar gelişirken, diğer yanda eski ustalıklar yeni taleplere göre biçim değiştirir. Tarih çoğu zaman böyle akar. Aynı nehir başka bir yatakta yol bulur. Bu dönemde çok önemli bir süreç başlar. Bilgi ve eğitim kurumlarının güçlenmesi. Medreseler, kütüphaneler, yazı atölyeleri. Her yerde aynı hızda değil elbette. Ama genel bir eğilim olarak şehirlerde öğrenme daha görünür hale gelir. İslam dünyasının geniş coğrafyasında bilim, matematik, tıp, felsefe ve dil çalışmaları gelişirken İran şehirleri de bu büyük akışın önemli duraklarından biri olur. Ve dil meselesi. İran coğrafyasında Arapça, dini ve resmi yazışmalarda güçlü bir yer edinir. Aynı zamanda yerel diller de yaşamaya devam eder. Zamanla Farsça, edebiyat ve kültür alanında yeniden yükselen bir dil haline gelir. Bu yükselişi bir geri dönüş gibi değil, yeniden doğuş gibi düşünebilirsiniz. Eski köklerden beslenir ama yeni çağın ihtiyaçlarıyla yeni bir biçim alır. Şiir, hikaye anlatımı ve yazılı kültür insanlara hem kimlik duygusu verir hem de sakin bir süreklilik hissi. Bu dönemin günlük hayatını hayal edelim. Gece serinliğinde bir şehir kapısından içeri giriyorsunuz. Dar sokaklarda kandil ışığı, küçük dükkanların önünde yorgun ama sakin yüzler. Bir köşede bir katip, kağıda dikkatle satırlar düşüyor. Başka bir köşede bir usta, metal üzerinde ince bir desen işliyor. Bu sahne bize şunu söyler. Büyük politik değişimler yaşansa bile hayat çoğu zaman işine dönerek devam eder. İran coğrafyası bu yüzyıllarda ticaret açısından da canlıdır. Doğudan batıya uzanan yollar kervanların hareketini sürdürür. İpek, baharat, boyalar, kumaşlar, seramikler. Bu mallar taşınırken yalnız mallar değil, fikirler ve üsluplar da taşınır. Bir şehirde kullanılan bir motif, başka bir şehirde yeni bir şekle dönüşür. Bir mutfak alışkanlığı, bir başka coğrafyada yeni bir tatla birleşir. Bu, kültürün sessiz yolculuğudur. Burada kısa bir nefes arası verelim. Eğer hala uyanıksanız, uyumadan önce videoyu beğenmek ve kanala abone olmak iyi bir an. Yorum bırakacak enerjiniz yoksa da sorun değil. Bu belgesel zaten sizi zorlamak için değil, yavaşlatmak için var. Bir sonraki bölümde İran coğrafyasında yerel hanedanların ve İrani kültür çevresinin yeniden güçlendiği yüzyıllara bakacağız. Bu dönemde şehirler sadece yönetim merkezi değil, aynı zamanda edebiyat ve bilimin yuvası haline gelir. Şimdi gözleriniz ağırlaşıyorsa bırakın ağırlaşsın. Tarih sakin bir ritimle akmaya devam edecek. Şimdi 8. ve 9. yüzyılların ardından İran coğrafyasında yerel güçlerin daha görünür olduğu bir döneme giriyoruz. Bu çağlarda geniş İslam dünyasının ortak çerçevesi içinde bazı bölgelerde yerel hanedanlar güçlenir, şehirler canlanır, kültürel üretim artar. Bu süreç İrani kültür dünyası dediğimiz geniş ve çok katmanlı ortamın yeniden belirginleşmesini sağlar.
Bu dönemde Farsça edebiyatın güçlenmesi sadece dilin geri gelmesi değildir. Aynı zamanda bir şehir kültürünün kendini yeniden ifade etmesidir. Şiir, tarih anlatıları, hikayeler. İnsanlar dünyayı kelimelerle düzenler. Kelimeler düzenlenince zihin de düzenlenir. Uyku belgeseli için bundan daha uygun bir ritim var mı? Düşünceler yumuşar, sesler alçalır, tarih bir masal gibi akmaya başlar. Ama masal değil, yüzyılların birikimidir. Şehir hayatında da önemli bir hareketlilik vardır. Pazarlar büyür, zanaat dalları çeşitlenir. Kağıt üretimi ve kitap çoğaltma işi daha görünür hale gelir. Yazı atölyeleri, kütüphaneler, öğrenme halkaları. Bu ortamda bilimsel çalışmaların da geliştiğini görürüz. Matematik ve astronomi çalışmaları, tıp metinleri, dil ve mantık tartışmaları. Her şehir aynı değildir ama genel eğilim bilginin dolaşımının artmasıdır. Bu dönem için önemli bir ayrıntı da şudur. İran coğrafyası farklı toplulukların birlikte yaşadığı bir alandır. Çeşitli inançlar, farklı etnik kökenler, farklı meslek grupları. Bu çeşitlilik bazen gerilim üretir ama aynı zamanda kültürel zenginlik de üretir. Çünkü farklılıkların bir arada bulunduğu yerlerde fikirler daha hızlı değişir ve yeni sentezler doğar. Kervan yolları bu çağlarda yine belirleyicidir. Bir kervan sadece mal taşımaz, haber taşır, şarkı taşır, hatta bazen yeni bir hikayeyi başka bir şehrin kahvesine taşır. Bir şehrin ustası bir teknik öğrenir. Başka bir şehirde yeni bir üretim başlar. Böylece ekonomik canlılık, kültürel canlılıkla birlikte büyür. Bu dönemin siyasi haritası zaman zaman karmaşık görünür. Çünkü tek bir merkezden yönetilen düz bir çizgi yerine farklı bölgelerde farklı güç odakları vardır. Ama uyku belgeseli açısından bizim için önemli olan bu karmaşıklığın içindeki süreklilik hissidir. Şehirler yaşar, insanlar üretir, bilgi dolaşır. Ve tarih yalnız savaşlarla değil, günlük emekle de yazılır. Şimdi zihninizde bir sahne canlandırın. Gecenin ilerleyen saatleri. Bir şehirde sessiz bir avlu. Avlunun bir yanında su sesi, diğer yanında bir kandil. Bir kişi kitap sayfasını çeviriyor. Dışarıdan uzak bir yerde bir köpeğin havlaması duyuluyor. Ve o sayfanın üzerinde yüzyıllar sonra bile okunabilecek bir cümle duruyor. Tarih bazen bir cümlenin içindedir. Bu arada eğer hala buradaysanız minik bir hatırlatma. Abone olmayı ve beğeniyi unutmayın. Uyumadan önce yapılan küçük destekler sabah daha iyi hissettirir. Bir sonraki bölümde İran coğrafyasında Büyük Selçuklu Devleti'nin etkisini ve bu dönemde kurumların nasıl güçlendiğini konuşacağız. Şimdi yavaşça nefes alın ve verin. Şimdi 11. yüzyıla yaklaşırken İran coğrafyasında büyük bir siyasi ve idari düzenin güçlendiği dönemi konuşacağız. Büyük Selçuklu Devleti'nin etkili olduğu çağ. Bu dönem yalnızca siyasi genişleme ile değil, eğitim kurumları, şehir yönetimi ve ticaret ağlarının düzenlenmesiyle de anılır. Büyük Selçuklu Devleti geniş bir coğrafyada düzen kurmaya çalışırken yerel şehir kültürlerini tamamen yok etmek yerine çoğu zaman onlarla birlikte çalışır. Bu büyük devletlerin temel meselesidir. Toprağı almak değil, toprağı yönetmek. Yönetmek demek vergi toplamak, güvenlik sağlamak, yolları açık tutmak, şehirleri beslemek demektir. Bu yüzden Selçuklu döneminde bazı şehirlerin idari ve kültürel merkezler olarak güçlendiğini görürüz. Bu çağda eğitim kurumlarının daha düzenli hale gelmesi de dikkat çekicidir. Medrese geleneği belirli bir sistem içinde yaygınlaşır. Öğretim sadece bireysel ustalıkla değil, daha düzenli bir programla yürütülür. Bu hem dini ilimler hem de akli ilimler için bir zemin oluşturur. Bilgi, bir kurumun çatısı altına girince daha geniş kitlelere ulaşma potansiyeli artar ve bu şehirlerin kültürel enerjisini yükseltir. Ticaret açısından da yolların güvenliği önem kazanır. Kervansaraylar, hanlar ve konaklama sistemleri hem tüccarlar hem de yolcular için büyük bir rahatlık sağlar. Bir kervanın güvenle ilerleyebilmesi, şehirlerin zenginleşmesi demektir. Şehir zenginleşince zanaat gelişir. Zanaat gelişince
sanat ve mimari yeni üsluplar üretir. Bu döngü tarih boyunca defalarca çalışır. Selçuklu döneminde İran şehirlerini düşünürken yalnız sarayları değil, çarşıları, atölyeleri, köprüleri ve su yapılarıyla birlikte düşünmek gerekir. Çünkü bir şehir sadece yönetim merkezi değil, yaşayan bir organizmadır. Ekmek fırını çalışıyorsa, su akıyorsa, pazar kuruluyorsa, o şehir tarih üretmeye devam eder. Bu dönemde Farsça edebiyatın ve şehirli kültürün etkisi de sürer. Devlet dili, eğitim dili, edebiyat dili bazen farklı alanlarda farklı ağırlıklar kazanır. Ama sonuçta İran coğrafyası Farsça konuşulan ve yazılan geniş bir kültür alanı içinde güçlü bir yer tutmayı sürdürür. Bu kültür alanı sadece İran'ı değil, çevredeki pek çok bölgeyi de etkiler. Böylece İran şehirleri yalnız kendisi için değil, daha geniş bir dünya için üretim yapan merkezlere dönüşür. Şimdi burada küçük bir sakinlik anı ekleyelim. Eğer gözleriniz kapanıyorsa harika. Eğer hala uyanıksanız bu belgeseli beğenmeyi ve abone olmayı hatırlayın. Sonra tekrar sessizliğe döneceğiz. Bir sonraki bölümde büyük sarsıntıların yaşandığı ama ardından yeniden düzen kurma çabasının da başladığı bir döneme geçeceğiz. Moğol seferleri ve İlhanlılar dönemi. Bu kısmı anlatırken de dramatize etmeyeceğiz. Sadece genel çerçeveyi sakin bir dille kuracağız. Şimdi tarih sert bir rüzgar gibi yön değiştiriyor. 13. yüzyılda Moğol seferleri İran coğrafyasında büyük bir sarsıntı yaratır. Bazı şehirler ağır darbeler alır, bazı yerlerde düzen bozulur, ticaretin ritmi kesintiye uğrar. Bu tür dönemleri anlatırken uyku belgeselinin doğasına uygun bir denge kurmak gerekir. Ne sert ayrıntılara girerek zihni huzursuz etmek, ne de her şeyi fazla basitleştirerek tarihi boşaltmak. Biz burada sarsıntının varlığını kabul edip ardından gelen toparlanma çabasını sakinlikle izleyeceğiz. Tarih bize şunu sıkça gösterir. Büyük yıkımların ardından insanlar yeniden düzen kurmaya çalışır. Çünkü hayat tamamen durmaz. Bir şehir hasar görse bile bir başka şehir ticaretin yeni merkezi olabilir. Yollar kapanırsa yeni güzergahlar bulunur. Bu insan topluluklarının dayanıklılığıdır. Moğol yönetiminin İran coğrafyasında kurumsallaşmış biçimi genellikle İlhanlılar dönemiyle anılır. İlhanlılar döneminde zamanla daha düzenli bir idari yapı oluşur. Vergi düzeni yeniden kurulur, bazı şehirler yeniden canlanır. Özellikle sanat, mimari ve el yazması üretimi gibi alanlarda güçlü bir hareketlilik görüldüğünden söz edilir. Bu ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Büyük sarsıntıdan sonra nasıl sanat doğar? Ama tarih bazen böyle işler. Devlet düzeni yeniden oturdukça saraylar ve şehirler sanatın korunduğu alanlara dönüşebilir. Ticaret toparlandıkça zanaatkarların işleri yeniden açılır. Bu dönemde İran şehirlerinde mimari üslupların değiştiğini, yeni süslemelerin ve yapı tekniklerinin ortaya çıktığını görürüz. Çini sanatında, yazı süslemelerinde, kubbe düzenlerinde yeni arayışlar belirginleşir. Bu arayışlar sonraki yüzyılların estetik dilini de etkiler. Yani büyük sarsıntı sadece yıkım üretmez, aynı zamanda yeni bir biçim arayışını da tetikler. Ekonomik açıdan yolların güvenliği ve ticaretin yeniden işlemesi hayati olur. Devletin gelirleri yollar açık olduğunda artar. Gelir arttığında yeniden inşa mümkündür. Yeniden inşa mümkün olduğunda şehirler yeniden nefes alır. Bu döngü o çağın temel mantığıdır. Kervanlar yola tekrar çıktığında pazarlar tekrar canlanır. Şimdi uyku belgeselinin ritmine dönelim. Bu dönemi bir sahne olarak hayal edin. Bir şehirde yıkılmış bir duvarın yanında yeni taşlar diziliyor. Ustalar sessizce çalışıyor. Uzakta bir çekiç sesi. Bir çocuk koşuyor. Bir kadın su taşıyor. Hayat ağır ağır geri geliyor. Tarihin en sakin gerçeği budur. İnsanlar tekrar başlar. Bu arada eğer hala uyanıksanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı hatırlatmak isterim.
Ama eğer uykuya yaklaştıysanız, bırakın bu hatırlatmada bir rüya gibi geçsin. Bir sonraki bölümde İlhanlıların ardından gelen yeni güç dengelerini, Timur dönemi ve sonrasındaki kültürel hareketliliği konuşacağız. Yavaşça, sakince. İlhanlılar döneminin ardından İran coğrafyasında siyasi denge yeniden değişir. Bu tür dönemlerde harita sık sık farklı renklerle boyanır, fakat şehirlerin ve kültürün bazı çizgileri devam eder. 14. ve 15. yüzyıllarda Timur dönemi ve ardından gelen bölgesel güçler İran coğrafyasında yeni idari düzenler, yeni sanat üslupları ve yeni merkezler ortaya çıkarır. Timur dönemi anlatılırken askeri hareketlilikten söz edilir ama biz yine sert ayrıntılara girmeden daha çok şehirlerin kültürel nefesine bakacağız. Çünkü uyku belgeselinde en iyi akan şey şehirlerin yeniden üretme gücüdür. Büyük hareketliliklerin içinde bile kitap yazanlar, minyatür yapanlar, çini işleyenler, şiir söyleyenler vardır. İnsan zihni belirsizlik dönemlerinde bile güzellik üretmeyi bırakmaz. Bu çağlarda bazı şehirler sanat ve zanaatın merkezleri haline gelir. El yazması kitap üretimi, minyatür geleneği ve mimari süsleme alanlarında güçlü birikim oluşur. Bir saray atölyesinde ustalar çalışır, renkler hazırlanır, altın varak incecik sürülür, bir hikaye resimle anlatılır. Bu, tarihin sessiz mucizelerinden biridir. Yüzyıllar geçer ama bir sayfadaki çizgi hala canlı kalır. Siyasi açıdan İran coğrafyasında farklı hanedanların ve konfederasyonların etkili olduğu dönemler de vardır. Bu yapıları tek bir kalıp gibi düşünmemek gerekir. Bazen bir bölge daha güçlü olur, bazen başka bir bölge. Bazı dönemlerde şehirler daha serbest bir ticaret ortamı bulur, bazı dönemlerde ise daha sıkı bir vergi düzeniyle karşılaşır. Fakat uzun vadede İran coğrafyası şehir kültürü üzerinden süreklilik üretir. Bu sürekliliğin en önemli taşıyıcılarından biri de dildir. Farsça edebiyat, şiir ve tarih yazımı geniş bir coğrafyada ortak bir kültür dili gibi çalışır. Bu dilin içinde hem dini, hem felsefi, hem de gündelik duygular kendine yer bulur. Bir şiir bazen bir devlet belgesinden daha uzun yaşar. Çünkü şiir insanın içine konuşur. Ve uyku belgeseli de zaten biraz buna benzer. Dış dünyadan iç dünyaya doğru yavaş bir iniş. Şimdi kendinize küçük bir iyilik yapın. Omuzlarınızdan yükü bırakın. Nefes alın ve verin. Bu bölümde çok şey söylemeden sadece bir hissi tutalım. Şehirler yanar, şehirler yeniden kurulur. Düzenler değişir ama insanın üretme isteği kalır. Eğer hala uyanıksanız nazik bir hatırlatma, beğeni ve abone. Uykunuz geldiyse hiçbir şey yapmayın. Bu belgesel zaten sizin rahatlığınız için. Bir sonraki bölümde İran tarihinde uzun izler bırakan büyük bir dönemece yaklaşacağız. Safevi dönemi. Bu kısmı anlatırken de saygılı, dengeli ve sakin bir dille ilerleyeceğiz. Özellikle komşu devletlerle ilişkileri anlatırken ölçülü olacağız. Şimdi 16. yüzyıla yaklaşıyoruz ve İran tarihinde çok etkili bir dönemece geliyoruz. Safevi dönemi. Bu dönem İran coğrafyasında devlet düzeni, kurumlar, kimlik ve şehir kültürü açısından uzun vadeli izler bırakır. Ama biz burada bir tartışma alanı açmadan sadece tarihsel çerçeveyi sakin bir ritimle kuracağız. Safevilerle birlikte merkezi devlet yapısının güçlendiği, yönetim kurumlarının daha belirgin hale geldiği anlatılır. Şehirler bu süreçte hem idari hem kültürel merkezler olarak öne çıkar. Özellikle İsfahan gibi şehirlerin mimari ve şehir planlaması açısından güçlü bir dönem yaşadığı söylenir. Geniş meydanlar, köprüler, çarşılar, medreseler. Bu yapılar bir devletin kendini taşın diliyle anlatmasının örnekleridir. Safevi döneminde
sanat ve zanaat da belirgin bir gelişim gösterir. Halı dokumacılığı, çini işçiliği, hat sanatı ve mimari süsleme gibi alanlarda çok güçlü örnekler ortaya çıkar. Burada önemli olan bu üretimin sadece saray için değil, ticaret üzerinden daha geniş bir dolaşıma da sahip olmasıdır. İran halıları yalnız evleri süsleyen eşyalar değil, aynı zamanda bir estetik dilin dünyaya taşınmasıdır. Bu dönemde komşu devletlerle ilişkiler de elbette tarih sahnesinin parçasıdır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile zaman zaman rekabet, zaman zaman diplomasi ve sınır yönetimi üzerinden ilerleyen ilişkiler görülür. Burada şunu vurgulamak isterim. Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca güçlü kurumları ve geniş coğrafyayı yönetme becerisiyle öne çıkan büyük bir devlettir. İki büyük devletin komşu olması, doğal olarak sınır bölgelerinde gerilimler ve aynı zamanda diplomasi kanalları üretir. Biz bu kısmı gerilime çevirmeden sadece komşuluk tarihinin olağan bir parçası olarak düşüneceğiz. Safevi dönemi kimlik ve kurumlar açısından da uzun süreli etkiler bırakır. İnanç hayatı, eğitim kurumları ve hukuk düzeni devletin çerçevesi içinde daha belirgin biçimler kazanır. Ancak bir toplumun kimliği tek bir karardan doğmaz. Yüzyılların birikimiyle şekillenir. Bu yüzden Safevi dönemi bir başlangıç kadar daha önceki yüzyılların bir toplanması gibi de düşünülebilir. Şimdi gözleriniz kapanmaya yaklaşıyorsa bırakın yaklaşsın. Bu bölümün sonunda sadece bir görüntü kalsın. Gece vakti bir şehir, uzak bir kubbenin silüeti, bir köprünün altından ağır ağır akan su ve çarşının kapıları kapanırken kalan son ayak sesleri. Tarih bazen böyle bir sessizlikte daha iyi anlaşılır. Bir sonraki bölümde Safevi sonrası dönemleri, Afşar, Zend ve Kaçar çağlarını ve modernleşme arayışlarını konuşacağız. Ve belgeselin ikinci yarısında 20. yüzyıla doğru yaklaşırken dili daha da yumuşatıp uyku ritmini güçlendireceğiz. Safevi döneminin ardından İran coğrafyasında bir toparlanma ve yeniden yön bulma süreci başlar. Büyük devlet düzenleri zayıfladığında genellikle iki şey aynı anda görünür. Bir yanda güvenlik ve vergi düzeninde dalgalanmalar, diğer yanda da yeni bir merkez kurma çabası. İşte Afşar dönemi bu arayışın daha sert ama kısa süreli bir örneği olarak anılır. Bu dönemin öne çıkan figürü Nadir Şah'tır. Onu anlatırken bir fethi hikayesi gibi romantize etmeye gerek yok. Daha gerçekçi bir çerçeve şudur. Devlet aygıtı dağılmaya yüz tuttuğunda güçlü bir askeri lider bazen hızlıca toparlayıcı bir rol üstlenir. Nadir Şah'ın hedefi parçalanan düzeni yeniden bir araya getirmek, sınır bölgelerinde otoriteyi tesis etmek ve merkezi kontrolü güçlendirmekti. Bu çabalar bazı alanlarda hızlı sonuç verir. Fakat bu hızın bedeli de olur. Sürekli sefer mantığı ekonomiyi ve şehir hayatını yorabilir. Şehirlerin ritmini hayal edelim. Bir yanda kervan yollarının güvenliği için konulan yeni kurallar, diğer yanda askeri ihtiyaçların baskısı. Pazarlar açılır ama fiyatlar dalgalanabilir. Zanaatkar üretir ama ham madde bulmak bazen zorlaşır. Devletin düzeni kurma isteğiyle toplumun sakin yaşama isteği her zaman aynı hızda ilerlemez. Tarihin yumuşak gerçeği şudur. Düzen sadece kılıçla kurulmaz. Ekmekle, suyla, güvenle, adalet duygusuyla kurulur. Afşar döneminin ardından merkezi otoriteyi aynı sert ritimle sürdürmek her zaman kolay olmaz. Çünkü devlet yalnızca bir kişinin enerjisiyle ayakta kalmaz. Kurumlar kalıcılaşmadığında, liderin gücü azaldığında boşluklar oluşabilir. Bu boşluklarda çoğu zaman yeni hanedanların ve yeni dengelerin önünü açar. Şimdi bu kısmı uyku belgeselinin temposuna uygun şekilde bağlayalım. Büyük hareketlerin ardından insan zihni genelde şunu arar. Sakinlik ne zaman geri gelir? Bir sonraki bölümde bu sakinliğin görece daha belirgin hissedildiği bir döneme yaklaşacağız. Zend dönemi ve Şiraz'ın daha huzurlu sayılabilecek yılları.
Küçük bir hatırlatma. Eğer hala uyanıksanız videoyu beğenmek ve kanala abone olmak bu serinin devamı için güzel bir destek. Uykunuz geldiyse bırakın. Zaten amaç bu. Afşar döneminin sert ve hızlı ritminden sonra Zend dönemi anlatılarında daha şehir odaklı bir nefes hissedilir. Bu dönemin en çok anılan ismi Kerim Han Zend'dir. Tarih onu çoğu zaman kral unvanından çok vekil gibi bir siyasi tanımla hatırlar. Bu da yönetim anlayışında daha ölçülü bir görüntü vermek istemesiyle ilişkilendirilir. Zend döneminde Şiraz'ın öne çıkması önemlidir. Çünkü bir başkent seçimi sadece sarayın nerede olduğu değildir. Ticaretin hangi yollardan akacağı, zanaatın hangi mahallelerde yoğunlaşacağı, medreselerin ve pazarların nasıl canlanacağıdır. Şiraz, bu çağda mimari ve şehir düzeni açısından da dikkat çeken izler bırakır. Bir şehir daha düzenli olduğunda hayatın sesi de değişir. Çarşı daha uzun süre açık kalır, yollar daha güvenli hissedilir, üretim daha istikrarlı ilerler. Bu dönemde devletin gücü kadar devletin gündeliği de önem kazanır. Vergi toplanır, pazar denetlenir, su yolları korunur, köprüler onarılır. Bunlar küçük gibi görünür ama şehirlerin huzuru tam da bu küçük işlerden doğar. Tarihi sadece savaşlarla okumak uykuyu kaçırır. Ama tarihi su kanallarıyla, fırınlarla, atölyelerle okumak insanı sakinleştirir. Çünkü bu ayrıntılar hayatın devam ettiğini fısıldar. Zend döneminin görece istikrarlı anlatılması her şeyin sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Elbette sınırlı kaynaklar, bölgesel çekişmeler ve dönemsel krizler olabilir. Ama genel hissiyat şudur: bir süreliğine şehirlerin normalleşmeye yaklaştığı bir dönem yaşanmıştır. Ve normalleşme tarihte kıymetli bir şeydir. Çünkü insanlar o zaman evlenir, çocuk büyütür, dükkan açar, şiir yazar, halı dokur. Uygarlık dediğimiz şey tam da bu sessiz tekrarlarla büyür. Şimdi yavaşça bir geçiş yapalım. Zend döneminin ardından İran tarihinde uzun sürecek başka bir hanedan dönemi başlar. Kaçar dönemi. Bu dönemde dış ilişkiler, modernleşme arayışları ve devlet kurumlarının değişimi daha görünür hale gelir. Bu arada uykunuz geliyorsa güzel. Eğer gelmediyse beğeni ve abone küçük bir teşekkür gibi düşünülebilir. Kaçar dönemi İran tarihinin uzun ve çok katmanlı bölümlerinden biridir. Çünkü bu dönemde dünya hızlanır. Avrupa'da sanayi ve teknoloji değişir, ticaret dengeleri dönüşür, diplomasi daha karmaşık hale gelir. İran coğrafyası da bu büyük değişimin dışında kalmaz. Devlet yönetimi bir yandan geleneksel düzeni sürdürmeye çalışırken diğer yandan modern kurumların gerekliliğini daha fazla hisseder. Bu çağda dış ilişkiler ve sınır meseleleri daha belirgin konuşulur. Kuzeyde Rusya İmparatorluğu, güneyde ve doğuda başka güç dengeleri. İran yönetimi kendi çıkarlarını korumaya çalışırken zaman zaman zorlayıcı anlaşmalarla ve ekonomik baskılarla karşılaşır. Bu kısım anlatılırken önemli bir denge kurmak gerekir. Tarih, tek taraflı iyi kötü masalı değildir. Çoğu zaman devletler dönemin şartları içinde farklı seçenekler arasında kalır. Bazı kararlar ülke içinde tartışma doğurur, bazı kararlar da yıllar sonra keşke duygusuyla anılır. Kaçar döneminde şehir hayatı da dönüşür. Yeni mallar gelir, yeni tüketim alışkanlıkları başlar, bazı şehirlerde eğitim arayışları güçlenir. Matbaa ve basın faaliyetleri daha görünür hale geldikçe fikirlerin dolaşımı artar. Fikirlerin dolaşması bazen huzursuzluk üretir. Ama aynı zamanda toplumun kendini konuşması demektir. Bu, modernleşmenin en temel işaretlerinden biridir. Komşu devletlerle ilişkilerde de diplomasi ön plana çıkar. Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasındaki tarih, yüzyıllar boyunca hem rekabetin hem de diplomatik düzenlemelerin birlikte yürüdüğü bir komşuluk tarihidir. Burada altımı çizmek isterim. Osmanlı İmparatorluğu uzun süre geniş bir coğrafyada güçlü kurumlar kurmuş,
büyük bir devlettir. İki büyük komşunun zaman zaman farklı çıkarlar yaşaması tarihin olağan akışıdır. Fakat bu durum karşılıklı kültürel etkileşimi ve ticaretin sürmesini tamamen durdurmaz. Sınırlar tartışılırken bile insanlar pazarda alışveriş yapmaya devam eder. Tarihin en gerçek kısmı budur. Bu bölümün sonunda Kaçar dönemi içinde filizlenen önemli bir eşiğe yaklaşacağız. Meşrutiyet hareketi. Bir sonraki bölümde toplumun yönetim ve hukuk üzerine daha açık konuşmaya başladığı o döneme geçeceğiz. Küçük bir hatırlatma. Uyumadan önce abone olmayı ve yorum bırakmayı düşünürseniz çok güzel olur. Düşünmezseniz de sorun değil. Şimdi sadece sesin akmasına izin verin. 20. yüzyılın başına yaklaşırken İran tarihinde önemli bir kırılma görünür. Meşrutiyet dönemi. Bu dönemi tek bir olay gibi değil, toplumun uzun süredir biriken sorularının daha yüksek sesle sorulmaya başlandığı bir süreç gibi düşünmek daha doğru olur. Sorular şunlara benzer: vergi nasıl toplanmalı? Adalet nasıl dağıtılmalı? Devlet gücü hangi kurallarla sınırlandırılmalı? Halkın sözü yönetimde nasıl temsil edilmeli? Bu süreçte meclis fikri, anayasa tartışmaları ve hukuk düzeni üzerine yoğun konuşmalar yapılır. Basın daha görünür hale geldikçe fikirler bir şehirden diğerine daha hızlı taşınır. Öğrenciler, tüccarlar, din insanları, bürokratlar. Farklı gruplar farklı gerekçelerle değişim talep edebilir. Bu çeşitlilik dönemin hem gücü hem de zorluğudur. Çünkü herkesin daha iyi dediği şey aynı olmayabilir. Meşrutiyet dönemini uyku belgeseli ritminde şöyle düşünelim. Bir şehirde gece lambası yanıyor. Bir odada kağıt hışırdıyor. Bir kişi yüksek sesle değil, alçak bir tonla metin okuyor. Kanun kelimesi, adalet kelimesi, meclis kelimesi. Bunlar soyut gibi görünür ama aslında insanların gündelik hayatını belirler. Bir tüccarın pazarda ne kadar güvenle iş yapacağını, bir köylünün vergiyi nasıl ödeyeceğini, bir öğrencinin nasıl eğitim göreceğini. Bu dönemde elbette gerginlikler, çatışmalar ve geri dönüşler de yaşanır. Modernleşme süreçleri çoğu ülkede böyle ilerler. 2 adım ileri, 1 adım geri. Bazen tam tersi. Ama uzun vadede meşrutiyet fikrinin topluma bıraktığı iz önemlidir. Çünkü bir kez kurallı yönetim fikri konuşulmaya başladığında zihinlerde bir eşik aşılır. Bir sonraki bölümde İran'da daha merkezileşmiş bir devlet düzeninin kurulduğu, altyapı ve kurumların yeniden şekillendiği Pehlevi dönemine yaklaşacağız. Bu kısmı da taraf tutmadan sakin ve dengeli bir anlatımla sürdüreceğiz. Eğer hala uyanıksanız videoyu beğenmek ve abone olmak için sessizce bir an ayırabilirsiniz. Sonra tekrar bu yumuşak akışa dönelim. Pehlevi dönemi, İran tarihinde devletin daha merkezileştiği ve modern kurumların daha planlı biçimde kurulduğu bir çağ olarak anlatılır. Bu dönemde ulaşım, eğitim, bürokrasi ve şehirleşme alanlarında önemli adımlar atılır. Yollar, demiryolu projeleri, devlet okulları, yeni idari düzenlemeler. Bunlar bir ülkenin zamanla yarışma çabasıdır. Ancak modernleşme her zaman sadece teknik bir mesele değildir. Çünkü teknik değişim toplumsal alışkanlıkları da zorlar. Şehir hayatı değişirken kırsal hayatın ritmi başka kalabilir. Eğitim yaygınlaşırken geleneksel otoritelerle yeni kurumlar arasında gerilim doğabilir. Bu gerilim tarihte sık görülen bir şeydir. İran'da da bu dönemde modernleşme adımlarının yanında toplumun farklı kesimlerinde farklı tepkiler oluştuğu anlatılır. İkinci Dünya Savaşı yıllarıyla birlikte İran'ın jeopolitik önemi daha da artar. Bu dönemde dış etkiler, petrol ekonomisi ve diplomasi dengeleri daha belirgin hale gelir. Sonraki yıllarda petrolün millileştirilmesi tartışmaları, siyaset sahnesindeki kutuplaşmalar ve 1953 yılındaki darbe süreci gibi başlıklar tarih anlatılarında yer alır. Biz burada ayrıntılara girip zihni yormayacağız. Sadece şunu söyleyelim: enerji kaynakları ve
büyük güç dengeleri pek çok ülkede iç siyaseti derinden etkiler. Bu etki bazen hızlı kararlar, bazen uzun kırılmalar üretir. Bu çağın bir başka yüzü de şehirlerin büyümesidir. Tahran gibi merkezler hızla genişler, yeni yaşam tarzları oluşur, kültürel üretim çeşitlenir. Sinema, edebiyat, müzik hepsi farklı biçimlerde gelişir. Ve tam da bu noktada toplumun içinde gelecek nasıl olmalı sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlanır. Bir sonraki bölümde 1979 devrimiyle başlayan yeni dönemi ve ardından gelen savaş yıllarını, yeniden yapılanma süreçlerini sakin bir dille ele alacağız. Bu kısmı da dramatize etmeden, uyku ritmini bozmadan anlatacağız. Eğer hala uyanıksanız küçük bir destek hatırlatması, beğeni ve abone. Eğer uykudasınız zaten duymuyorsunuz. O yüzden sorun yok. 1979 yılı İran tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak anılır. Bu dönemde devlet yapısı değişir, yeni kurumlar kurulur ve toplumun günlük hayatı yeni bir çerçeve içinde yeniden şekillenir. Böyle dönüşümlerde bazı insanlar umut hisseder, bazıları kaygı hisseder, çoğu insan ise sadece hayatını sürdürmenin yollarını arar. Tarih dediğimiz şey çoğu zaman milyonlarca insanın aynı anda uyum sağlamaya çalışmasıdır. Bu dönemi izleyen yıllarda İran, 1980 ile 1988 arasında süren İran-Irak Savaşı'nı yaşar. Bu, bölge için çok ağır sonuçları olan uzun ve yıpratıcı bir savaştır. Biz ayrıntılara girmeyeceğiz. Çünkü uyku belgeselinin amacı zihni ağırlaştırmak değil. Burada sadece şunu söylemek yeterli. Uzun savaşlar şehirleri ve aileleri yorar. Ama aynı zamanda toplumlarda dayanıklılık ve yeniden kurma iradesi de doğurur. Savaş sonrası dönemde yeniden yapılanma, ekonomi, eğitim ve altyapı gibi alanlar tekrar öne çıkar. Şehirler büyümeye devam eder, genç nüfusun beklentileri artar, kültürel hayat farklı sınırlar içinde yeni yollar bulur. Bilimsel çalışmalar, mühendislik, tıp, edebiyat ve sanat alanlarında üretim sürer. Bir toplumun enerjisi sadece siyasetten ibaret değildir. Asıl enerji gündelik emekte ve eğitimde birikir. Günümüze yaklaştıkça İran tarihini tek cümleyle özetlemek zorlaşır. Çünkü İran çok uzun bir geçmişe sahip, farklı çağları, farklı imparatorlukları, farklı kültür katmanlarını bir arada taşıyan büyük bir medeniyet havzasıdır. Bu belgeselde amaç kimseyi hedef almak, kimseyi kötülemek değil. Sadece zamanın içinden geçen uzun bir hikayeyi saygılı ve sakin bir dille izlemek. Şimdi bu yarım saatin sonunda küçük bir durak yapalım. Biz bir saatlik çizgiyi geride bıraktık ve yolculuğu daha da uzatacağız. Bir sonraki kısımda istersen belgeseli, kültür, edebiyat, şehirler, gündelik hayat ve modern İran'ın sosyal ritmi üzerinden daha da yumuşatarak devam ettireceğim. Sonra da final kapanış bölümüne geçeceğiz. Uyku belgesellerinde bazen en güzel kısım tarihin sessiz tarafıdır. Kapanışa yaklaşırken şimdiden nazikçe söyleyeyim. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ama şimdi sadece nefes alıp verin. İyi gidiyorsunuz. Şimdi anlatıyı biraz yumuşatıyoruz. Siyasetin keskin köşelerinden uzaklaşıp İran'ı bir coğrafya olarak düşünmeye başlıyoruz. Çünkü coğrafya tarihin en sakin öğretmenidir. Dağlar yerindedir. Çöller sessizdir. Şehirler büyür, küçülür, yeniden büyür. Ama toprak hikayeyi saklamayı bilir. İran coğrafyası yüksek dağ sıraları, geniş platolar ve uzun yollarla örülüdür. Kışın soğuğu sertleşir, yazın sıcaklık ağırlaşır. Bu iklim ritmi insanların gündelik yaşamını da belirler. Evlerin yapısı, su kanallarının önemi, tarımın zamanı, pazarın hareketi. Bir bölgede su sadece su değildir. Hayatın planıdır. Nerede su varsa orada yerleşim güçlenir.
Nerede yol varsa orada ticaret akmaya başlar. Şehirleri düşünün. İsfahan, Şiraz, Tebriz, Meşet gibi merkezler sadece binalardan oluşan yerler değildir. Her şehir bir ses taşır. Bir şehrin sesinde çarşının uğultusu vardır. Başka bir şehrin sesinde bir bahçenin su fısıltısı. Bazen bir caminin avlusunda yankılanan ayak sesleri. Bazen bir dar sokakta rüzgarın taşıdığı ekmek kokusu. Tarih boyunca İran'ın farklı bölgeleri farklı ekonomik ve kültürel rol üstlenmiştir. Bazı yerler tarımın ritminde yaşar. Bazı yerler ticaretin hızına alışır. Bazı yerlerse zanaatın sabrıyla büyür. Zanaat dediğimiz şey aslında uykuyu çağıran bir şeydir. Tekrar, incelik, yavaşlık. Bir bakırcının çekiç sesi, bir halı dokuyan ellerin düzeni, bir taş ustasının ölçüsü. Bu düzen insan zihnini sakinleştirir. Bu noktada belgeselin uyku niyetini hatırlayalım. Eğer gözleriniz ağırlaşıyorsa bırakın ağırlaşsın. Bu bölüm bir şey kanıtlamak için değil, bir coğrafyayı hissettirmek için var. Siz uyurken bile hikaye akmaya devam edecek. Küçük bir hatırlatma. Uyumadan önce beğeni bırakmak, abone olmak ya da yorum yazmak isterseniz çok iyi olur. İstemezseniz de sorun değil. Şimdi sadece nefesinizi izleyin. İran tarihini anlatırken dilin rolü her zaman büyüktür. Çünkü dil bir toplumun kendine söylediği uzun cümledir. Farsça edebiyat ve şiir geleneği yüzyıllar boyunca bu coğrafyada hem düşünmenin hem de duygulanmanın dili olmuştur. Şiir burada sadece sanat değildir. Gündelik hayatın da parçasıdır. İnsanlar bazen bir duyguyu bir cümleyle söylemek yerine bir dizeyle söyler. Çünkü dize kalbi daha yavaş konuşmaya ikna eder. Şiraz denince akla şiir gelir. Bahçe ve su sesi gelir. Kelimelerin yumuşaklığı gelir. Bir şiir geleneği toplumun içinde bir sakinlik dili üretir. Bu yüzden uyku belgeseli için şiirsel bir ritim çok uygundur. Cümleler acele etmez. Bir fikir bir sonraki fikre bağırarak koşmaz. İkisi yan yana yürür. Bu coğrafyanın kültür dünyası sadece tek bir çizgiden oluşmaz. Farklı bölgelerde farklı diller, lehçeler, anlatı biçimleri vardır. Fakat ortak olan şey şudur: İnsanların hikaye anlatma isteği. Bir masal, bir tarih anlatısı, bir menkıbe, bir seyahat notu. Bunların hepsi zamanı tutma denemesidir. Zaman kayıp gider, insan ise onu kelimelerle yakalamaya çalışır. Burada çok önemli bir nokta var. Tarihi sadece devletlerin hikayesi gibi okursak insanı yorar. Ama tarihi dillerin ve kelimelerin hikayesi gibi okursak insanı sakinleştirir. Çünkü kelimeler bize şunu fısıldar: senin gibi düşünenler senden önce de vardı. Ve bu fikir bazen insana huzur verir. Şimdi isterseniz bir sahne hayal edelim. Gece, sessiz bir oda, bir kandil ışığı. Bir kişi elinde kitap, sayfayı çeviriyor. O sayfada yazan cümle yüzlerce yıl önceden geliyor olabilir. Ve siz sadece okuyarak değil, dinleyerek de o cümleye temas ediyorsunuz. Bu temas tarihsel bir temas olduğu kadar insani bir temastır. Eğer hala uyanıksanız burada nazikçe hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve isterseniz bir yorum bırakmayı unutmayın. Uykunuz geldiyse bırakın, zaten hedefe yakınız. Tarih kitapları çoğu zaman büyük olaylara odaklanır. Oysa insanların asıl hayatı takvimle akar. Mevsimler gelir, bayramlar gelir, pazar kurulur, düğün olur, cenaze olur. Ve toplum bütün bu akışın içinde kendine bir düzen kurar. İran coğrafyasında da yüzyıllar boyunca takvimin ritmi önemlidir. Yeni yılın gelişi, baharın başlangıcı,
aile buluşmaları, sofralar, paylaşımlar. Bu tür ritüeller toplumun hafızasını taşır ve hafıza taşınırken insanlar "ben yalnız değilim" duygusunu daha kolay hisseder. İnanç hayatı da gündeliğin bir parçasıdır. Bu konuyu anlatırken tartışmaya girmeyeceğiz. Sadece şunu söyleyelim. İnanç, insanların zorluk karşısında anlam arama biçimlerinden biridir. Bazen sabır üretir, bazen dayanışma üretir, bazen de bir ritim üretir. Ritmimiz burada önemli. Ritim, uykuya giden yolun taşlarını döşer. Şehirlerdeki ibadet mekanlarını düşünün. Büyük kubbeler, avlular, taşın serinliği. İçeri girince sesin yumuşaması, dışarıdaki telaşın birkaç adım geride kalması. İnsanın zihni bazen böyle yerlerde yavaşlamayı öğrenir. Uyku belgeselinin yaptığı şey de budur. Dünyayı yavaşlatmak. Bu bölümde bir başka sakin gerçek daha var. Komşuluk. İnsanlar her dönemde komşu olur. Aynı sokakta farklı görüşler, farklı hayatlar yan yana yaşar. Bazen tartışırlar, bazen yardımlaşırlar, bazen sadece selam verirler. Tarihin görünmeyen ama sürekli çalışan motoru bu gündelik ilişkilerdir. Devletler değişir ama komşuluk devam eder. Ve buradan küçük bir köprü kuralım. Bölgenin uzun tarihinde Türkiye coğrafyasıyla da ticaret, kültür ve insan hareketliliği üzerinden çok katmanlı bağlar oluşmuştur. Bu bağlar pazarların, yolların, zanaatın ve edebiyatın sessiz bağlarıdır. Bugün bile bazı kelimeler, bazı tatlar, bazı mimari duygular bu ortak geçmişin izlerini taşır. Bu yıkıcı bir şey değil, insanlığın doğal bir yakınlığıdır. Şimdi yavaşça bir sonraki bölüme geçeceğiz. Mutfak, zanaat ve şehir kültürünün somut tarafına. Çünkü somut ayrıntılar uyku için çok uygundur. Zihin somut bir şeye tutunur ve gevşer. Şimdi biraz daha dokunulabilir şeylere bakalım. Tarihin en iyi tarafı bazen budur. Ekmek kokusu, çayın buharı, bakırın parıltısı, halının deseni. Bunlar tartışma çıkarmaz. Sadece hayatın sürdüğünü gösterir. İran mutfağı, bölgesel çeşitliliği olan bir mutfaktır. Pirinç, ekmek, sebze, otlar, baharat dengeleri. Bazı yemekler ağır ağır pişer. Bazı soslar sabır ister. Bu sabır aslında kültürün de sabrıdır. İnsanlar yemeği aceleye getirmez. Sofra sadece karın doyurmak değil, zamanın yavaşlatılmasıdır. Çarşı kültürü de aynı şekilde. Bir çarşıyı düşünün. Dükkanlar, raflar, kumaşların rengi, baharatın kokusu, ustanın eli. Usta bir işi yaparken hız değil, düzgünlük arar. Halı dokuyan biri ilmeği ilmeğe bağlarken aslında bir ritim üretir. Bu ritim uyku belgeselinin ritmiyle akrabadır. Zanaatın başka bir boyutu da mimaridir. Taşın, tuğlanın ve çininin dili. Bir kapının üstündeki desen, bir kemerin dengesi, bir avlunun ölçüsü. Bunlar gösteriş kadar denge de üretir. Ve denge insanı rahatlatır. Çünkü göz bir düzen gördüğünde zihin de düzen aramayı bırakır. Bu bölümde şunu da söylemek isterim. Tarihi bazen büyük kararlar değil, küçük ustalıklar taşır. Bir usta bir çırak yetiştirir. Çırak büyür, kendi çırağını yetiştirir. Böylece bir teknik yüzyıllar geçer. Devletler değişir ama bir dokuma tekniği kalabilir. Bu, insanlığın en sakin devamlılığıdır. Burada kısa bir hatırlatma. Eğer uykunuz hala gelmediyse ve izliyorsanız, beğeni ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmak da çok değerli. Ama gözleriniz kapanıyorsa, harika. Biz doğru yerdeyiz. Bir sonraki bölümde, modern çağda şehirlerin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan eğitim, sanat ve gündelik modern hayatın sakin tarafına geçeceğiz.
Bu kısmı özellikle yumuşak tutacağım. Modern çağda şehirler büyürken insanlar da yeni rutinler edinir. Sabah işe gidiş, akşam dönüş, okul yolu, pazar alışverişi. Büyük tarih aslında bu küçük tekrarların üstüne kurulur. İran'da da modernleşme süreçleriyle birlikte eğitim kurumları genişler, şehirlerin yapısı değişir, iletişim hızlanır. Ama insanın temel ihtiyacı değişmez. Güvenlik, ekmek, anlam ve bir miktar huzur. Eğitim bu dönemde toplumun yönünü belirleyen önemli alanlardan biridir. Üniversiteler, araştırmalar, mühendislik, tıp, bunlar toplumların kendi geleceğini inşa etme biçimleridir. Bilim ve eğitim, siyasi tartışmalardan bağımsız olarak bile bir yarın duygusu üretir. İnsan yarınını düşündüğünde bazen kaygılanır ama aynı zamanda bir amaç da bulur. Sanat ve edebiyat ise modern şehir hayatında başka bir nefes alanı oluşturur. Bir roman, bir şiir, bir film. İnsanların kendini anlatma biçimlerini çoğaltır ve çoğalan anlatılar tek bir cümleye sıkışmayı engeller. Bu da zihni rahatlatır. Bu bölümde özellikle uykuya uygun bir şey yapalım. Şimdi zihninizde sıradan bir akşam canlandırın. Bir ev, pencereden içeri serin hava, uzaktan gelen şehir uğultusu, mutfakta hafif bir tıkırtı, bir bardakta çayın sesi. İnsanlar konuşuyor ama bağırmıyor. Gün yavaşça kapanıyor ve siz de yavaşça kapanıyorsunuz. Bu görüntü modern dünyanın karmaşasını yumuşatan bir görüntüdür. İran tarihini burada bir sonuç cümlesine bağlamayacağız. Çünkü İran tarihi bir sonuç değil, bir akıştır. Antik çağlardan bugüne uzanan çok katmanlı bir akış. İçinde güç de var, yorgunluk da var, şiir de var, zanaat da var, şehir de var, çöl de var. Ve bu akışın içinde milyonlarca insanın gündelik hayatı var. Şimdi son bölüme, kapanışa geçeceğiz. Kapanışta iyi dilekler bırakacağız. Belgeseli uykuya en uygun tonda bitireceğiz. Bu uzun yolculuğun sonuna yaklaşırken geriye dönüp bir kez daha yavaşça bakalım. İran coğrafyası dağların, çöllerin ve şehirlerin arasında binlerce yıl boyunca pek çok dönemi yaşamış büyük bir tarih alanıdır. İmparatorluklar kuruldu, devletler değişti, kurumlar dönüştü. Ama insanın temel hikayesi hep benzer kaldı. Düzen kurmak, üretmek, anlam aramak ve yarın için küçük bir umut saklamak. Bu belgeselde hiçbir ülkeyi, hiçbir toplumu hedef almak için konuşmadık. Amacımız yalnızca tarihsel akışı sakin ve saygılı bir tonda izlemekti. Çünkü uyku belgeseli dediğimiz şey zihni keskinleştirmek değil, yumuşatmak ister. Sizi tartışmaya çağırmaz, sizi dinlenmeye çağırır. Şimdi gözleriniz kapanıyorsa bırakın kapansın. Eğer hala uyanıksanız bile acele etmeyin. Bir nefes alın, yavaşça verin. Omuzlarınızı gevşetin, çenenizi serbest bırakın ve yatağın sizi taşımasına izin verin. Ve son bir ricam var. Bu uyku belgeseli hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Böyle uzun içerikler emek ister. Sizin küçük desteğiniz yeni belgesellerin yolunu açar. Ama eğer şu an uykunun eşiğindeyseniz hiçbir şey yapmayın. Yarın hatırlarsınız. İyi geceler, huzurlu uykular, yumuşak rüyalar ve dinlenmiş bir sabah dilerim.